8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk. İzmirlerden bize ışık getirdiniz. Çok güzel hava getirdim, gerçekten. Çok güzellikler getirdim. Çok teşekkür ederiz. İzmir şu anda gerçekten çok güzeldir. Harika bir zaman. Ama çok ne güzeldir. soğuk ne sıcak. Harika bir dönemi geçiyor. Vallahi. Baharın en güzel günleri şu anda İzmir'de. Çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz. Kıymet bilmek lazım teşekkür gerçekten. Ederiz. Sağ olun, sağ olun. Bekleriz sizleri de. İnşallah. Baharda gerçekten her yer güzel ama İzmir ayrı bir güzel. Bambaşka güzel. Her yeri ayrı güzel yani. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Evet efendim, bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Alt çene gerilikleri ki toplumumuzda ben %25 olarak biliyordum. Siz geçen programda %70'lere varan oranda Aynen, dediniz ki aynen. bu hakikaten çok önemli bir bilgi. Hocam, alt çene gerilikleri konusunda bize biraz bilgi verebilir misiniz? Bu neden oluyor, nasıl tedavi ediliyor? Biraz giriş yapalım. Çünkü bu konu hakikaten bugünümüzü alacak. Tabii. Şimdi alt çene geriliği aslına bakarsanız gerçekten çok önemli bir problem. Toplumda çok sık görülen bir problem. Bakarsanız toplumumuzda işte %70-80 oranlarında alt çenenin geriliğini görüyoruz. Bu belki bizim karma ırk olmamızdan kaynaklanıyor. Çünkü Japon ırkına ya da biraz daha sarı ırka baktığınız zaman hepsinin alt çenelerinin büyük olduğunu görüyoruz. Onlarda baskın karakter buyken Türk toplumunda birazcık da alt çene geriliği mevcut. Tabii alt çene geriliği aslına bakarsanız profil ve estetik değerlendirmeler bakımından çok da fazla rahatsız etmiyor insanımızı. Çünkü toplumun çoğuna bakarsanız konveks profile sahip. Yandan bakıyorsunuz, herkes böyle dış bükey bir profile sahip. Ama bunun şiddeti tabii bizim için önemli bir kriter. Bunun ağza yansıması bizim için çok önemli bir kriter. Bazı hastaya bir bakıyorsunuz, alt çenesi normal şartlarda dişsel olarak aşırı gerideyken şu uç kısmı çok güzel tolere etmiş. Yüzden baktığınızda hiçbir şey belli değil ama ağzın içine bir bakıyorsunuz, altı üst dişlerin arasında yaklaşık olarak şöyle 7-8 milimetre mesafe var. Böyle geliyor. Dişlek olarak geliyor bize hastalar. Bunun çok büyük de riskleri var ve tedavi edilmesi gerekiyor. Nedir riskleri? En ufak bir travma anında buranın kırılması, üst dişlerin kırılması. %70-%80 vakamızda, bakın çok büyük bir oran söylüyorum, üst ön dişlerde kırık var. Normal şartlarda herhangi bir travma aldığımızda bunlar alt dişleri üst dişleri destekliyor ama çocuklarda bu herhangi bir bisikletten düşüyor. Bir şey çarpıyor, çat bu ön dişler kırılıyor. Onun için alt çene geriliği, tabii neden kaynaklanıyor alt çene geriliği? İşte birazcık daha anne babadan geçişti. Çoğunluğunun genetik olduğunu görüyoruz. Ama bir takım işte alışkanlıklar diyelim. Mesela sürekli parmak emen bir hasta. Sürekli parmak emdiği için üst dişlerini öne doğru veriyor. Alt dişlerini geriye doğru veriyor. Alt çenesinin bir şekilde büyümesini fonksiyonel olarak biraz yavaşlatıyor. Emzik de sebep olur mu hocam? Emzik bir takım başka sebepleri var. O emziğin uzun süre emilmesiyle beraber ön bölgede açıklıklar, işte kasların yeterli gelişmemesi, işte üst çenenin birazcık dar olması, damak kubbesinin daha derin olması, işte yani bir sürü başka problemlere neden oluyor. Dolayısıyla bu alışkanlıkların erken dönemde kırılması bile bir tedavinin başlangıcıdır. Yani Öncelikle çocuklardan deriz ki başlayacağız biz hocam diyorsunuz. en küçük çocuklarda eğer bir yanlış alışkanlık varsa bu alışkanlığı düzeltmek için bir şeyler yapıyoruz. Yok daha şiddetli seviyelerde ve biraz da iskeletsel karakteri var. Yani çeneni bakıyorsunuz böyle geriliği var. O zaman artık bir şeylerin tedavi edilmesi gerekiyor. Bir takım uygulamalar yapılması gerekiyor. Biz yıllarca aslında çocuklarımızın ağzına böyle büyük büyük kütleler taktık. Çenesini böyle ileri doğru götüren, içeride ve konuşmasını engelleyen, monoblok dediğimiz, aktivatör dediğimiz, frankel apareyleri dediğimiz bir sürü böyle onlarca fonksiyonel aparey tarzı var. Çenelerimizi böyle önde tutarız. Bunun için ideal zamanda yapmamız gerekiyor. Nedir bu ideal zaman? Evet. Çocuğumuzun yaklaşık olarak büyüme gelişiminin çok hızlı olduğu bir dönem vardır. Yani bu ergenliğe giriş dönemi. Erkek çocukları için yaklaşık olarak 12-13, kız çocukları için 11-12 yaş. Bu yaklaşık olarak kız çocuklarında mesela regilden bir sene önce filan. O çok hızlı dönem bizim için en önemli dönemdir. Biz bu dönemde hastayı yakalarsak ne yapıyoruz? Bir el filmi çekiyoruz ya da yan kafa filmi çekiyoruz. El filminde el bilek filmini okuyoruz ve orada büyüme gelişim dönemini tespit ediyoruz. Orta parmağın orta falanksın bölgesinde böyle büyüme gelişimi gösteren kıkırdakların epifizin, diyafizin dengesine bakıyoruz ve oradan diyoruz ki bu çocuk tam büyümek için en ideal döneminde. Ya da yan kafa filmi çekiyoruz. Omurların bir takım şekillerine bakarak biz büyüme gelişimin hangi döneminde olduğunu okuyabiliyoruz. Biz bunu yaptıktan sonra eğer ki çocuk bana 8 yaşına geldi, alt çenesi geride. Ben bu çocuğun ağzına bir aparey yaparsam yaklaşık 12 yaşına kadar 4 sene ağzına bir şeyle dolaştırmam gerekiyor ki
o çocuk uzun yıllar alt çenesini ileride tutabilmek için apareylerden bıkıyor, kooperasyonu bozuluyor. Gerçek ihtiyacımız olan dönemde geldiği zaman artık bıkmış oluyor ve ne tak derseniz takmıyor. Onun için alt çene geriliği tedavilerinde yaşın gerçekten çok önemi var ve o ideal dönemde hastayı yakaladıysanız hemen bir takım çeneyi önde konumlandıracak apareylerle, işte bu fonksiyonel aygıtlar olabilir ya da başka şeyler olabilir, alt çenesini önde konumlandırabiliyoruz. Ya da üst çene öndeyse, alt çene geriliği her zaman için yalnızca alt çenenin böyle geride olmasından kaynaklanmıyor. Bazen bir bakıyorsunuz üst çenesinin önde olduğunu görüyorsunuz. Biz yan kafa filmi çekiyoruz ve orada ölçümler yapıyoruz. Üst çenesi mi önde, alt çenesi mi geride, alt dişleri mi fırlak, üst dişleri mi geride, hepsinin hesabını yapabiliyoruz. Dolayısıyla eğer üst çene öndeyse üst dişleri distal olarak geriye alacağımız bir takım yöntemler var. Distalizasyon diyoruz. Bunları rahat rahat uyguluyoruz. İşte eskiden enselik denilen dışarıdan aletler takardık ama şu anda biraz daha ağız içinde çözebileceğimiz bir takım apareylerle dişleri geriye doğru ittiriyoruz ve çenelerin böyle ideal olarak kapanmasını sağlayabiliyoruz. Alt çene geriliklerinde de çeneleri ileri kaydıracak, İşte bir takım böyle mekanizmalar, çeneyi önde tutacak mekanizmalar var. Onlarla da çeneyi önde tutarak alt çenenin büyüme gelişim döneminde bu kıkırdak bölgesindeki, bu kondilin başı bölgesindeki remodelasyon sağlayarak, kemik gelişimini tetikleyerek düzeltmeler sağlıyoruz. Ya da alt çenesinde biraz daha minimal seviyede problem var. Alt çenesi geride ne yapıyoruz? Yalnızca dişsel dentalveoler düzeyde dediğimiz bir problem varsa ağız içinde bir takım lastikler kullanarak üst çenesini bir miktar geriye, alt çenesini bir miktar öne doğru alarak biz bu tedavileri gene gerçekleştirip o büyüme gelişim stimülasyonunu gene sağlayabiliyoruz. Farklı farklı yöntemler var. Bunlar için de hastanın bireysel olarak iyi değerlendirilmesi, analiz edilmesi, büyüme gelişiminin değerlendirilmesi, ona göre de uygulamalar yapılması gerekiyor. Aslında Tancan Hocam, şekil ve görüntüden ziyade çok iyi bir sağlık konusuna değindiniz. Dişlerin birbirine uyumundan bahsettiniz aslında. Çocuklarda erken yaşta dediğiniz gibi 8 yaşında bir kere ortodontiye çıktı, etti, getirdik. Siz zaten tespit ettikten sonra ne zaman olacağını söylersiniz, öyle değil mi? Belli dönemlerde görmeyi tavsiye ediyorum. Ben yılda bir, mesela böyle takip hastalarım yılda bir görürüm. Çünkü bazen her şey yolundadır ama birden bir diş çok farklı yamuk çıkmaya başlar ve diğer çenelerin de ilişkisini bozar. Onun için 1 senelik kontrollerle takibini yaparız. Ama tüm süt dişlerin döküldüğü, daimi dişlerin geldiği yaklaşık 12-13 yaşları döneminde biz ortodont tedavileri hızlı bir şekilde belki bir 8 aylık, 1 senelik, 1,5 senelik bir tedaviyle tüm problemleri hem iskeletsel hem dental olarak düzeltip hastamızı hem çenesini düzeltmiş hem de dişlerini güzelce sıralamış olabiliriz. O zaman şöyle bir özet yapabilir miyiz hocam? Yani böyle bir problemi olan anne babadan geçişli bir çocuk var ise, Evet. Bu çocuk mesela diyelim ki normal işte 4 yaşında, 5 yaşında belki sizin tarafınızdan görülebilir ve büyüme ergenlik dönemine girmeden bir yıl önceki dönem röntgenle tespit edildikten sonra size başvurduğunda 7-8 ay belki 1 yıllık bir... Hocam, Evet. kafayı karıştırmamak gereken bir şey vurgulamak istedim. Çok güzel bir soru sordunuz bana. Eğer çocuğu erken dönemde alt çenesi böyle geride görüyorsa aileler kaygılanmaması gerekiyor. Çünkü yaklaşık 6 yaşında, 7 yaşında alt çenenin bir miktar geride olmasını normal karşılıyoruz. Alt çene büyüme gelişim döneminde bir miktar kendiliğinden de aktive oluyor. Öne doğru geliyor. Dolayısıyla her böyle mesafe alt çeneyi geride gördüğünüz zaman benim çocuğumun alt çenesi geride tedavi edecek kesin diye düşünmemek gerekiyor. Onun için söylüyorum ben yaşı çok önemli diye. Bizim bir de ortodontistin uzman gözüyle değerlendirmesi çok önemli. Dolayısıyla bir miktar alt çenenin geriliği bazen normal karşılıyoruz ve diyoruz ki büyüme gelişim dönemiyle beraber bu alt çene öne doğru gelecek ve bu açığı kapatacak. Aileleri diyoruz ki hiçbir şey yapmaya gerek yok. Ama bunun şiddeti fazlaysa ve çocuğun yaşı gerçekten büyüme gelişim dönemindeyse ve hala bu atak gerçekleşmemişse o zaman biz bir şeyle müdahale ederek, bir ortodontik müdahaleyle burayı tedavi etmemiz gerekiyor. Hocam çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Bir retrogranati var, yani çenenin geride olması, bir de mikrogranati var, yani alt çene küçük olması. Evet. Küçük olmasını büyütmek mümkün mü? Aslına bakarsanız yani bir şekilde kemiklerin remodelasyonu mümkün. Ama bu çok da fazla büyük bu oranlarda değil. Ya da dentalveoler kaide dediğimiz dişsel kemik kaidesinin şekillendirilmesi kolay. Ama bir küçük mikrognatik, yani bir Pierre Robin'deki gibi alt çenenin çok küçük olduğu vakaları büyütmek bizim çerçevemizde diye söyleyeyim çok da fazla rahat değil. O zaman artık biz
bir çene cerrahisi, bir plastik cerrahi desteğiyle beraber alt çeneyi büyüme, işte distraksiyon osteogenes dediğimiz uygulamaları birlikte yapıyoruz ve çeneleri bir bütün olarak büyütmeye çalışıyoruz. Hocam bir şey daha merak ettiğim için soruyorum. Bu yaptığınız ortodontik tedavilerde dişe uyguladığınız basınç mı kemiği etkiliyor yoksa kemiğe ekstra bir şey uyguluyor musunuz? Yok, biz dişten kemiklere yansıyor. Dişten bağlar aracılığıyla kemiğe, kemikle bir şekilde hamur gibi şekillenebiliyor Aslında bakarsanız. orada yani dişler oradaki guide oluyor değil mi Tabii, bir anlamda? rehber oluyor. Yani Fonksiyonel matrix oradaki. Matrix'i, Onların şekillenmesine aslında rehberlik yapıyor. kemiği aslında ilerleten şey oradaki dişteki Dişlerin yapılan hareketi. çok önemli bir konu. Aslında erken teşhisin her zamanki her yerde öneminden Önemli. bahsediyoruz Doğru, burada doğru, hocam. doğru söylüyorsun. Ne kadar erken teşhis olursa çocuklarda da. Peki erken teşhis olduğunda şeffaf plakla halledilebiliyor mu Tabii bunlar? işte dedim ya biraz önce böyle çok zor apareylerle biz bu işlemleri yaparken artık şeffaf plakların üzerine bir takım rampalar geliyor. Bu rampalar da dışarıdan hiçbir şey görünmüyor. Alt çene geride olan hastalarda bu rampalar aracılığıyla mandibular advancement dediğimiz alt çenenin ileri alma işlemini çok güzel yapabiliyoruz. Kademe kademe alt çenesi mesela 10 mm geri ise önce 2 mm aktive ediyoruz, 3 mm aktive ediyoruz. Yavaş yavaş kaydırarak yaklaşık 3 ayda bir aktivasyonları gerçekleştiriyoruz ama bu aktivasyonlar plakların üzerinde gerçekleşiyor. Rampaların kalınlığı artıyor ve çene en gerideyken yavaş yavaş kademeli kademeli öne gelerek bir bakıyorsunuz harika bir kapanış haline gelmiş. Bunu biz şeffaf plaklarla, yeni tekniklerle çok güzel dışarıdan hiçbir şey belli olmadan rahatlıkla yapabiliyoruz. Yani çocuğun artık konuşmasını etkilemiyoruz. Okulda öğrenciler arasındaki o sosyal ağzındaki konuşmasını engellediği için öğretmenlerin dalga geçtiği, işte o geminiye takıyorsun ağzına, onu ne yapıyorsun? Durumlar artık bitti. Artık biraz daha böyle teknolojik aygıtlarla diyeyim bu çenelerini rahat rahat ileri kaydırıyoruz ve psikolojilerini de bozmuyoruz ve bu arada dişlerini çok güzel düzeltebiliyoruz. Hocam peki erişkinde olabilir mi? Yani büyüme dönemini geçirdi, ergenlik çağını geçirdi. Yani O zaman biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biz yine ortodontik olarak alt çeneyi düşünün. Alt çene yamuk dişlerden oluşuyor. Üst çene yamuk dişlerden oluşuyor. Alt ve üst çeneyi sıralıyoruz kendi çapında. Böyle bir mesafe oluşturuyoruz. Plastik cerrahtan, işte çene cerrahında destek alıyoruz. Hop baştan ameliyatla planlıyoruz. Diyoruz ki 3 mm, 5 mm alt çene ileri gidecek diye o operasyonu gerçekleştiriyoruz, bağlıyoruz ve belli bir süre fiksasyonla tuttuktan sonra siz de zaten ameliyat sırasında onları bağlıyorsunuz, rigid fiksasyon yapıyorsunuz ve ondan sonra çenenin normal getirdiğimiz pozisyonunda artık sona ulaşmış oluyoruz. Çene cerrahisiyle beraber çok güzel bu işlemleri de beraber multidisipliner olarak gerçekleştirebiliyoruz. Vallahi yine çok kolaylıklarla, çok teknolojilerle bize dünya kadar güzel şeyler anlattınız hocam. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Çok sağ olun tekrar. Çok teşekkür ederim. Bugün bizlerle ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal beraberdi ve çenenizin önde ya da geride olması ile ilgili çok güzel bilgiler verdi. Ve 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.